Azra kendisini Ebru için feda etti. Aslında Cihan'dan hamile olan kişi Ebru. Fakat annesine yalan söyleyerek testin Azra'ya ait olduğunu söyleyecek. Çünkü Ebru'nun Cihan'dan hamile olduğu öğrenilirse ailesiyle arası zor bir duruma girecek. Zaten bu yüzden Ebru Cihan'a karşı oldukça savunmasız ve neredeyse her dediğini yapmak zorunda kalıyor. Cihan Azra'yla ayrılıp kendisiyle evlenirse Ebru'nun eve dönmesi ve hamile olduğunu söylemesi daha da kolay olacak. Fakat şu an Cihan'ın estetik operasyonu istemesine bile ses çıkaramayan Ebru, Cihan'ın kendisiyle evlenmesi için her şeye katlanmak zorunda. Peki Azra ne yapacak? Azra Ebru'yu kurtarmak için bu plana alet olsa da Cihan'ın Azra'dan ayrılması artık daha da zorlaştı. Çünkü Azra Cihan'la birlikteyken doğum kontrol hapı kullanıyor ve çocuğu olmaması için çabalıyordu. Fakat Cihan Azra'nın hamile olduğunu duyunca onun hala kendisine aşk beslediğini ve doğum kontrol hapı almadığını zannederek Azra'yı rahatsız etmeye devam edecek. Peki Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Büyük patron kim? Nejat Serhat'ın kardeşi mi? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Serhat'ın Sevim'e babamın bizden başka çocuğu var mıydı demesi artık her şeyi açık etmeye başladı. Bizim büyük patron dediğimiz kişi yani Nejat büyük ihtimalle Serhatlıların üvey kardeşi. Bu durum Nejat'ın Serhat'a neden bu kadar takıntılı olduğunu da kanıtlıyor. Biliyorsunuz ki Serhat'ın babası Yusuf zamanında kendi ailesinin yanında olsa da bir müddet sonra ailesini terk etmişti. Aslında çocuklarına karşı hiçbir şiddet göstermese bile psikolojik olarak onları aşağılıyormuş. Bu durum Cihan'ın neden bu kadar psikopat bir karakter olduğunu ve babasından neden bu kadar nefret ettiğini aslında bizlere açıklıyor. Yani Nejat zamanında babasından mahrum kaldığı için ve üvey evlat olarak dışlandığını düşündüğü için intikam peşinde olabilir. Peki Cihan Nejat'ı tanıyor mu? Cihan muhtemelen Nejat'ı tanıyor ve onun kendisinin üvey kardeşi olduğunu da biliyor. Çünkü Cihan Berra, Serhat Kader'in babasını öğrenirse seni hiçbir yerde barındırmaz demişti. Burada kastettiği şey muhtemelen Berra'nın Serhat'ı aldattığı kişinin üvey kardeşi olmasıydı. Aynı zamanda bu bölümde Berra'nın annesinin Kader'i Serhat'a benzetmesi de bizlere bazı ipuçları verdi. Burada iki ihtimal var. İlk ihtimal Kader'in babası gerçekten Serhat ve senaristler bu yüzden bu bölümde bizlere göz kırparak gerçeklerin ortaya çıkacağını gösterdi. Ya da ikinci ihtimal. Yani Nejat'ın Serhat'ın üvey kardeşi olduğunu düşünürsek muhtemelen bu üvey kardeş tıpkı Serhat'a benzeyen biri çıkacak. Bu yüzden Kader'in aynı zamanda Serhat'ı anımsatması da oldukça normal. Peki sizce Kader'in babası kim çıkacak? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Son olarak Serhat Nejat'ı nasıl öğrendi? Serhat Berra eve kapatarak Tibet'in öldüğü gerçeğini öğrenecekken polislerin gelmesi işleri batırdı. Fakat evin yerini Serhat'tan başka bir tek Zeynep'le Can biliyordu. Bu yüzden polisin bu eve ani bir baskın düzenlemesi Can'la Zeynep'in Pelin'den şüphelenmesine sebep olacak. Zaten bu bölümde Pelin'in otelin muhasebecisini hırsız olarak göstermeye çalışması Serhat'ın Pelin'den şüphelenmesine sebep olmuştu. Şimdi ise polislerin eve aniden baskın yapması ve bu olayı duyabilecek tek kişinin Pelin olması gerçekleri ortaya çıkaracak. Çünkü Serhat Pelin sayesinde büyük patrona yani Nejat'a ulaşacak. Fakat Nejat'ın ismini ilk defa muhtemelen Berrak'tan öğrenecek. Çünkü Berrak Nejat'la telefonda konuşurken muhtemelen Serhat onun adını duyarak Tibet'in de ölümünden sonra Nejat'ın peşine düşecek. Fakat Kader'in babasının Nejat olduğundan şüphelenmeyecek. Çünkü şu an hala Kader'in babası olarak Tibet biliniyor. Tibet'in de şu an ölmüş olması demek gerçeklerin ortaya çıkmasının zorlaştığını gösteriyor. Peki Hayalet kim? Hayalet Serhat'ın babası yani Yusuf. Ancak
Nejat'la aralarında bir düşmanlık olduğu çok açık. Ya da Serhat'ı Tibet'in elinden Hayalet'in kurtardığını düşünürsek, belki de Hayalet'le Nejat birlikte çalışıyorlar ve istedikleri şey de Serhat'ın gücünü elinden almak. Çünkü Serhat'a babasından hiçbir şey kalmadığı halde kendi çabalarıyla bu kadar büyük bir başarıya ulaştığını biliyoruz. Peki sizce Nejat Kader'in babası mı? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.